Eli daha kuvvetli. Yani şu an için yasama organında da, yani Temsilciler Meclisi ve Senato işte ya da toplam olarak kongre dersek çok daha kuvvetli bir Trump görüyoruz. 2 veya 3 noktada istihbaratın siyasallaşması örneğini görüyoruz. Amerika'da Trump'ın ilk dönemi bunun daha önce hiç görülmemiş bir şekilde istihbarat topluluğuyla Beyaz Saray yönetiminin karşı karşıya gelmesi. Baba Bush'tan önce orada bir örtülü operasyon denemesi yapılıyor ve başarısız oluyor. Baba Bush direkt Amerikan askerini oraya indiriyor. İşte burada iki farklı görüş var. Bir görüş istihbaratın siyasallaşması, dolayısıyla istihbarat topluluğunun George W. Bush'u yanlış yönlendirmesi, böyle bir görüş var. İkincisi ise aslında bunun bir istihbarat analizi başarısızlığı oldu. Yani atış serbest o zaman. Atış serbest. Peki. Kronometreyi açtım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, başkan değişiklikleri ve istihbarat teşkilatı ilişkilerini konuşacağız. Ama sondan başa gidelim istiyorum. Hocam, Trump 20 Ocak'ta görevi devralacak. Trump göreve gelirse Amerikan istihbarat şemsiyesini neler bekliyor, ne kararlar alabilir? Büyük oranda ilk değişim istihbarat topluluğunun liderlerinin değişimi olacaktır ki bu genel uygulama. Zaten her başkan değiştiğinde seçimi kazanan başkan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve işte CIA direktörlüğü için, ki FBI'da dahil, yani büyük oranda bir genel lider kadronun değişim, çalışmak istediği kişiler olur. Başkan Trump şu an için zaten adaylarını belirledi. Bu işte Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün ofisi için, yani direktörlük için Tulsi Gabbard'ın aday olduğunu görüyoruz. CIA direktörü için de Trump'ın ilk döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olan John Ratcliffe'in ismi adaylık için sunuldu. Tabii bunların bir onaylanma süreci de olacak. İşte kongre, yasama kısmı tarafından. Ama ilk dönemle karşılaştırırsak özellikle istihbarat topluluğu ve Trump yönetimi arasında önemli bir mücadele olacağını öngörmek mümkün. Mesela ne gibi mücadeleler olabilir? Ne yaşanır? Şöyle, bunu aslında Trump'ın ilk dönemiyle biraz mukayese ederek gitmek gerekiyor. Çünkü istihbaratın siyasallaşması olarak da tanımlayabileceğimiz şey, yani nihayetinde istihbarat yürütme erkinin altında görev yapan bir kurum veya da işte kurumlar topluluğu. Ama 2 veya 3 noktada istihbaratın siyasallaşması örneğini görüyoruz. Amerika'da Trump'ın ilk dönemi bunun daha önce hiç görülmemiş bir şekilde istihbarat topluluğuyla Beyaz Saray yönetiminin karşı karşıya gelmesi ve birçok noktada da kamuya açık olarak birbirine salvo atmasıyla geçti. Evet. Ki şu an CIA direktörlüğü için aday gösteren Ratcliffe 2019'da, o zaman DNA, yani Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için onaylanmadı 2019'da. Daha sonra 2020'de tekrar onaylanması gerçekleşti. Büyük oranda ilk dönem başlangıcından itibaren aslında Rusya Federasyonu'nun 2016 başkanlık seçimine olası müdahalesi ve bunun istihbarati boyutuyla bunun üzerinden geçti. O dönem Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nin çatısı altında hemen hemen bütün istihbarat topluluğu üyeleri, kuruluşların da katıldığı bir rapor yayınlandı. Ki bu tarz raporlar Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuya açık olarak zaten yapılıyor. İşte yıllık tehdit raporları veya bu konuda gördüğümüz gibi vaka özelinde ve burada Trump'ın ve Trump yönetiminden belli bazı kişilerin Rusya Federasyonu ile olası bağlantıları birer güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi. İşte buna Trump'ın ilk döneminde Beyaz Saray'dan verilen cevap ise özellikle Amerikan tarihinde hiç olmadığı kadar sertti. Çünkü bu belki biraz işte bizim izleyiciler için de olacaktır. Ne dediler hocam? Ya burada şöyle bir şey geçti. Çok ciddi bir şekilde aşağılayıcı ifadeler kullandı. Trump'ın böyle bir şeyi var, tarzı var. Biraz siyasi dilini farklı kullanan biliyoruz ve rakibi, yani Demokrat Parti'nin lehine çalışmaktan, yani istihbaratın siyasallaştığıyla ilgili açıklamaları oldu. Çok daha aşağılayıcı açıklamaları da oldu ve bu tarz bir kriz yaşandığını görüyoruz ilk dönemde. Şimdi ilerleyen süreçte özellikle adaylara baktığımızda, yani Trump görevi devraldığında ikinci dönemi başlayacağı süreçte ilk dönemki o basın açıklama yaptı. İşte istihbaratı dizginlemek olarak birebir çeviri yaparsak bu konuda daha sık olacaktır. Bir de eli daha kuvvetli. Yani şu an için yasama organında da, yani Temsilciler Meclisi ve Senato işte ya da toplam olarak kongre dersek çok daha kuvvetli bir Trump görüyoruz. Özellikle ilk 2 sene değil mi? Tabii Çünkü ilk 2 sene, yani ilk sene boyunca. Midterm'ler yapılana kadar, ara seçimler yapılana kadar 2 sene boyunca eli yasamada da çok güçlü. Ve bir istihbarat örgütlerinde bir en azından hedef planlaması şeklinde bir şey olacaktır. Bir de suikast tehlikesi atlattı. Yani ölüm tehlikesi atlattı aslında. Evet, hani evet. Liderler her zaman suikast tehditleriyle
yaşarlar. Bunlar bazen kamuoyuna duyurulur, bazen duyurulmaz ama Trump neredeyse ölüyordu bir kafa hareketini yapmamış olsaydı. Evet. Bu anı da izleyicilerimiz için şimdi koyacağım ekrana. What happened? Peki göreve gelirse bu müesses nizam denen bir kavram var. Onunla tekrar savaşır mı yani hocam? Yani bu evet işte establishment dediğimiz müesses nizam Amerikan politik diskurunda özellikle Demokrat Parti elitleri için kullanılan bir kavram. Vardır yoktur buna şey diyelim CIA gibi neither confirm nor deny, yani bunu ne kabul edebiliriz ne de inkar edebiliriz çünkü elimizde veri yok ama mutlaka bir olacak. Yani burada aslında Amerika'nın temel grand stratejisinin nasıl şekilleneceği önemli. Yani bu biraz dış politikayla da alakalı bir durum çünkü gayri resmi raporlar genelde şu an özellikle Trump'ın ilk dönemi ve önümüzdeki dönemi için işte Amerika içerisinde iki grubun olduğu, bunlardan birisinin daha işte Rusfobik dediğimiz temel tehdidin işte yine Soğuk Savaş zamanında Sovyetler neyse günümüzde Rusya Federasyonu olduğu ve Amerika'nın güvenlik politikalarının Rusya'yı çevreleme üzerine olması gerektiği bir ekip var diyelim. Ki bu daha çok Demokrat Partili adaylarla daha ilintili. Diğer kısım ise Rusofil belki diye adlandırmak mümkündür. Asıl tehdidin Çin olduğu ve Ruslarla bir şekilde anlaşıp işbirliği yapıp en azından bu cepheyi istihbari açıdan azaltıp buradaki kaynakları Çin'e yönelik, Çin'i çevrelemeye yönelik veya Çin'e caydırıcılık noktasında faaliyetler gösterilmesi konusunda. İşte şu an bu ekip başa geçecek. Yani bunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Trump döneminin dış ve güvenlik politikası istihbarat önceliklerini belirleyecektir. Ki buna uygun da liderler atadığını söylemek mümkün. Tabii bu işin bir de istihbarat personeli kısmı var. Benim tahminimce Amerikan istihbarat topluluğundan da Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte büyük oranda işte istifalar olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama bu tabii Amerikan kendi güvenlik ekosistemi için çok da bir problem en azından kişiler için oluşturmayabilir. Çünkü Amerika'da bu security clearance dediğimiz güvenlik izni var ve emekli olduktan sonra da devam ediyor. Aynı şekilde eski istihbarat görevlilerini istihdam etmek isteyen işte hem bu işin teknoloji tarafı daha NGA, NSA dersek hem de daha think tank düşünce kuruluşları tarafında. Orada ciddi bir ekosistem var ama bir değişim görecek miyiz? Bence göreceğiz. Özel şirketler de istihbarattan ayrılan personelleri istihdam ediyorlar zaten. Tabii yani hem Amerikan ekosistemi var hem işte Körfez ülkeleri bu konuda özellikle çok ciddi maaşlar önerir. Yani bunun dışında Trump döneminin dışında sadece Amerika özelinde de aslında belki değil genel olarak istihbarat servislerinin personelleri nitelikli personel olduğu için ve özel askeri veya özel istihbarat şirketlerinin de yavaş yavaş yükselmesiyle ciddi bir kamudan özel sektöre geçiş var. Hocam biraz takvimleri geriye alalım istiyorum. Trump'tan yola çıkarak. 2 başkan daha konuşalım istiyorum istihbarat ve başkan ilişkileri konusunda. Bush dönemine gidelim. Tabii ki. Baba Bush dönemine gidelim. Oğul Bush döneminden de bahsedelim. Hocam bu iki başkanın istihbarat şemsiyesiyle ilişkileri nasıldı? Şimdi Baba Bush zaten başkan olmadan önce, başkan yardımcısı olmadan öncesinde de CIA direktörü. Dolayısıyla çok ciddi bir tecrübeye sahip ki o dönem artık Soğuk Savaş'ın son zamanları bir kısmı o noktada. Daha sonra Soğuk Savaş'ın bitmesi ve devam ediyor. Yani jeopolitik olarak da uygun bir dönem. Baba Bush'un istihbarat teşkilatlarıyla arası büyük oranda iyi ama mesela ondan önceki ve sonraki başkanlara oranla çok daha az bir şekilde örtülü operasyon izni verdiğini görüyoruz. Yani bugün baktığımızda işte daha dış politikalarını veya en azından seçim kampanyalarını işte demokrasi, insan hakları gibi temel kavramlar üzerine kuran başkanların bile kaydına baktığınızda onayladığı örtülü operasyon çok ciddi rakamlar var. Burada belki işte Panama örneği verilebilir, o Noriega örneği verilebilir. Baba Bush'tan önce orada bir örtülü operasyon denemesi yapılıyor ve başarısız oluyor. Baba Bush direkt Amerikan askerini oraya indiriyor. Daha böyle askeri tarafı yüksek bir isim. Yani dolayısıyla şöyle kendi kişisel bağlantıları zaten başkanlık döneminde işin işleyişini bildiği için ciddi anlamda faydalı oluyor ama daha çok askeri seçenekleri, istihbari seçeneklerden önde tutan bir isim. Oğul Bush tabii onun kadar şey değil. Bu konuda yani George W. Bush bu konuda o kadar tecrübeli bir isim değil ki onda mesela başkanlığının
belirleyen, bu Amerikalıların legacy dediğimiz, yani onun mirasını belirleyen aslında en büyük istihbarat başarısızlığı bu. Irak'ta işte kitle imha silahlarının olduğuna dair ve şu an artık yanlış olduğunu bildiğimiz bir istihbarat ki çok ikonik bir şey de vardır. İşte Colin Powell'ın elinde bir örnekle yaptığı konuşma. Burada mesela ona bakıyoruz. Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount. This is just about the amount of a teaspoon. Less than a teaspoonful of dry anthrax in an envelope shut down the United States Senate. Trump zamanında istihbarat örgütleri, istihbarat topluluğu ve işte Beyaz Saray yönetimi karşı karşıyayken burada istihbarat topluluğunun bilerek veya bilmeyerek, çünkü burada da iki görüş var, yani yürütme erkini, Beyaz Saray'ı yanılttığını görüyoruz ki burada o bahsettiğimiz işte kimyasal silah iddiasının temeli Körbol dediğimiz bir kaynak var. Rafet El Canabi. İlk başta Alman Dış İstihbaratı BND'ye gidiyor ve BND ilgili değerlendirmeyi yaptıktan sonra diyor ki yok, yani bu şey değil, makul bir neden sonuç ilişkisi kurulmuyor. Daha sonra bunu CIA'ya paslıyorlar. CIA bunun üstüne atlıyor. Yani ve temel iddia işte Saddam'ın mobil bir kimya laboratuvarlarının olduğu, burada silahlar üretildi. İşte burada iki farklı görüş var. Bir görüş istihbaratın siyasallaşması, dolayısıyla istihbarat topluluğunun George W. Bush'u yanlış yönlendirmesi, böyle bir görüş var. İkincisi ise aslında bunun bir istihbarat analizi başarısızlığı oldu. Çünkü daha önce işte 90'lı yıllarda yapılan savaşta Saddam'ın bir şey var, yani kitle imha silahı üretmeye yönelik çabaları var ve analiz noktasından bakıldığında da işte 90'lı yıllardaki o bilgilerin aslında güncellenmediği ve aynı mantıkla, dolayısıyla hakim argümana, hakim görüşe ters olan bütün hipotezlerin reddedilerek aslında istenen sonucun bir şekilde ulaşıldığına ve işte bunda şunu görüyoruz. Yani istihbarat teşkilatları ve yürütme erkiyle ilgili ilişkiler bu noktada sıkıntılı. Şimdi bugün baktığımızda işte 2024'ün sonunda Amerika'nın Irak'a işgali milyarlarca, trilyonlarca dolara mal olan, yine Amerikan askerlerin işte canına mal olan. Ayrıca işte Amerika'nın küresel kamu diplomasisi faaliyetlerini baltalayan ve imajını yerle bir eden bir noktaya evrildi. Bazı ülkelerle ilişkiler sıfıra inmek zorunda kaldı bu yanlış tutum sebebiyle. Evet. Ölen binlerce, milyonlarca insan. İşte dolayısıyla bu da bize aslında istihbarat topluluğunu, yani öncelik ilk olarak istihbarat analizinin kalitesinin önemini ve olası sonuçlarını, ikincisi de istihbarat ve devlet adamı ya da istihbarat ve siyasetçi ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bir anekdot daha vermek isterim. Mesela Irak'taki başarısızlık döneminde bir de bunu taçlandıran, tırnak içinde taçlandırma tabii ki, bazı belgeler de sızdırılmıştı. İşte cezaevinde yapılan işkenceler, Ebu Gureyb, Bukka kampı vesaire gibi. Bunları da ilgilenen izleyicilerimiz için araştırma önerisi olarak sunalım. Tabii burada şey de mesela görmek lazım. Daha sonra Bin Laden'in yakalanma operasyonunun öncesinde açık kaynaklara yansıyan bilgilerde bakıyoruz. Bir uydu görüntüsü var ve bu bir silüet. İşte kod adı da Pacer kod adını veriyorlar. Ve bunun Bin Laden'in olup olmama ihtimali %30 ile %90 arasında, çok geniş bir ihtimale geçiyor. O dönem işte Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin analistleri çok arda arda başarılı operasyonlar yaptıkları için çok daha iyimserler. Ve diyorlar ki evet, bu Bin Laden'dir. Ama Irak kitle imha silahı konusundaki istihbarat başarısızlığında dahil olan diğer analistler ise daha çekingen ve daha olumsuz yönde, yok ya değildir, emin olalım noktasına geliyorlar. Ama tabii sonuçta o çıkıyor. Çıkıyor ve Bin Laden öldürülüyor Amerikan operasyonuyla. Hocam bir başkandan daha bahsetmek istiyorum. Nixon dönemine gidelim. Nixon deyince aklımıza gelen ilk şey Watergate. Evet. Bu Watergate skandalı nedir hocam? Yani özetlemek gerekirse CIA eliyle Demokratik Ulusal Komitenin binasına fiziki olarak giriş. En bilinen tarafı bu, ama aynı şekilde işte Amerikan vatandaşlarının telefonlarının yasa dışı dinlenmesi gibi durumlar var. Burada çok da güzel bir anekdot var. Watergate'e işte giren CIA ekibi, ki işte Hunt'dır soyadı, o çok CIA'de de bir kısma göre hala efsanedir, bir kısma göre ise Nixon'ın politikalarını çok ciddi anlamda değiştirdiği için kötü bir karakteri olarak kalır. Ama burada o giren ekibi, sızma çalışmasını yapan ekibi fark eden bir güvenlik görevlisi var ve güvenlik görevlisi kapıların açık olup olmadığını anlayabilmek için kendisi bir yöntem geliştirmiş. Bir bant yapıştırıyor kapılara ve daha sonra devriye atarken o bant eğer açıldıysa onu gösteriyoruz. İşte burada daha sonra açık kaynak, yani açık kaynağa çevrilen CIA evraklarını incelediğimizde o işte Hunt'ın bir çilingir çağırdığını o gün için kendi aralarındaki konuşmalar yapıyor ve o bant sayesinde yakalandığını görüyoruz. Yani aslında bir çilingir Amerikan tarihini değiştirebilirdi veya bir bant, ki
Watergate ile birlikte işte bu da aslında üçüncü o istihbarat siyasetçi ilişkisinde üçüncü kısmı gösteriyor. Yani istihbaratın yürütmeyle çok yakın ilişki geliştirdi ve onun için çalıştı ki bu genellikle otoriter rejimlerde olan bir süreçtir. Yani rejim güvenliği vesaire. Ama bunu da yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri ki işte ifşa olduktan sonra şu an günümüzde literatürde önemli bir örnek. Bu tarz ilişkiler genelde kötü sonuçlar doğuruyor. Yani özellikle işte yurt içindeki, yani buna belki muhalif demeye de gerek yok. Sıradan vatandaşlar için kötü sonuçlar doğuruyor. Çünkü denetim mekanizmasının iyi çalışmadığı noktalarda bu sefer performansı ölçemiyorsunuz. Burada aslında işte en basit haliyle Watergate dediğimiz Nixon'ın Demokrat Parti yani rakibi olan partinin seçim karargahına girme ve buradan bilgi elde etme çalışması. Ama bunun dışında tabii bu sadece bununla bitmiyor. Özellikle Demokrat Parti'nin üst düzey yetkililerinin telefonlarının dinlenmesi ve kamuoyu tarafından diğerleri kadar bilinmese bile Oval Ofis'te yani Beyaz Saray'da bir dinleme tesisatının kurulup orada yapılan görüşmelerle birlikte işte iç siyaset açısından rakiplerinin hakkında bilgi edinmesi. Bir takibat yapılmış. Tabii bir takibat Gayrimeşru yapılması. şekilde. Ve bu direkt Beyaz Saray'ın içinde olmuş. İlgi Evet. çekici. Evet, bunun tabii şöyle bir süreci oldu. Yani özellikle Amerikan istihbarat açısından bakıldığınızda Watergate ve sonrasındaki o 70'ler süreci yani 75 Amerika'da istihbarat yılı diye adlandırılır. O güne kadar istihbaratın denetimi dediğim şey özellikle CIA ve örtülü operasyon yani örtülü faaliyetleri yasamanın yani senatonun veya işte temsilciler meclisinin denetimi altında tırnak içerisinde değil. Çünkü şey yok, kalıcı bir denetim komiteleri yok. Daha sonra bu işte Senatör Church'ün önderliğinde Church Komitesi diye bilinen bir yapıyla birlikte bir araştırmayla birlikte hem temsilciler meclisinde hem de senatoda artık kalıcı istihbarat denetim komiteleri kuruluyor. Böyle bir şey oldu. Şerden hayırlı oldu. Doğru. Hocam sizinle Amerikan yakın tarihinden geçmişe doğru bir istihbarat yolculuğu yaptık ve başkanların istihbarat güvenlik kurumlarıyla olan ilişkilerini değerlendirdik. Ben çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. 3-5 saniyede kapatabiliriz. Eli daha kuvvetli. Yani şu an için yasama organında da yani temsilciler meclisi ve senato işte ya da toplam olarak kongre dersek çok daha kuvvetli bir Trump görüyoruz. 2 veya 3 noktada istihbaratın siyasallaşması örneğini görüyoruz. Amerika'da Trump'ın ilk dönemi bunun daha önce hiç görülmediği